Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhaba. Bugün sizlere yine çok güzel bir tarifim var. Ne zaman canımız lahmacun istese bu böreği pratik bir şekilde yapıyorum. Ve sizlerle de tarifini paylaşacağım. Az bir malzeme ile hazırladığım bu börek 3 tepsi çıkıyor arkadaşlar. Şimdi bu böreği nasıl hazırlamışım hemen tarifine geçelim. Öncelikle hamurunu yoğuralım. Karıştırma kabına 6 su bardağı unu alıyorum. Bardak ölçüm klasik su bardağı 200 milimlik arkadaşlar. 1 çay kaşığı kuru maya ekliyorum. Ve 1 tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Maya, un ve tuz şöyle karışsın diye biraz karıştırdım. Unun ortasını şu şekilde açıyorum. 2 yemek kaşığı zeytinyağı ekledim. Ayçiçek yağı da ekleyebilirsiniz. Ve 2 su bardağı su ile hamurumu yoğurmaya başlıyorum. Su bardağı ölçümde yine 200 milimdir arkadaşlar. Suyun hepsini birden dökmedim. Azar azar hamuru yoğurdukça döküyorum. 2 su bardağı su ile hamurumuzu yoğuruyoruz. Yumuşak, ele yapışmayan bir hamur elde edeceğiz. Tezgaha biraz un serpiyorum ve hamuru biraz da tezgahta yoğuracağım. Unu sadece yapışmaması için ekliyorum arkadaşlar. Fazlaca ekleyip hamurumuzu sertleştirmeyelim. Şu şekilde iyice pürüzsüzleşene kadar yoğuralım. Yoğurduğum hamuru tekrar kabın içerisine alıp üzerini streç filmle kapattım ve biraz dinlendirmeye bırakıyorum. Böreğimizin iç harcını hazırlamaya geçtik. 400 gram kadar yağlı kıyma kullanıyorum. Ve rondodan sebzeleri geçirip kıymanın üzerine ekleyeceğim. Öncelikle kapya biberleri rondonun içerisine aldım. Kuru soğan ekliyorum. Sivri biber ekliyorum. Acı veya tatlı damak tadınıza göre istediğiniz şekilde tercih edebilirsiniz. Yine malzemelerin miktarını kişi sayısına göre artırıp ya da azaltabilirsiniz. Domateslerini de ekledikten sonra hepsini rondodan geçireceğim ve kıymanın üzerine ekleyeceğim. Rondodan geçirdiğim sebzeleri kıymanın üzerine ekliyorum. Bir yemek kaşığı biber salçası ekliyorum. Isotunu ve tuzunu da birlikte ekleyip karıştıracağım. Baharat istediğiniz şekilde ekleyebilirsiniz. Ben sadece isot ekliyorum. İç harç için kıymayı yağlı olarak tercih etmenizi tavsiye ederim. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Eğer kıymanız yağsız ise içerisine yarım bardak kadar sıvı yağ ekleyebilirsiniz. Malzemelerimizi bu şekilde karıştırıp iç harcımızı hazırladım. Şimdi hamuru böleceğim arkadaşlar. Böreklerimizi yapmaya geçeceğim. Hamurumuz sadece iç harcı hazırlayana kadar bekledi. Fazla bekletmemize gerek yok. O kadar beklemesi yeterli olacaktır. Hamuru eşit şekilde 3 parçaya bölüyorum. Ve yuvarlayarak 3 tane beze yapıyorum. Eşit olması önemli arkadaşlar. Tepsinin içerisinde yapacağımız için eşit büyüklükte ayarlayalım. Şimdi böreklerimizi pişireceğim tepsiye hazırlıyorum. Tepsinin dibine tereyağı sürüyorum arkadaşlar. Tereyağı ya da margarin sürmeniz gerekiyor. Eğer sıvı yağ ile yağlarsanız hamuru içerisinde yaymak zor oluyor. İlk böreğimizi yapmak için hamuru şu şekilde biraz açıyorum öncelikle oklavayla. Sonra tepsinin içerisinde tekrar büyüteceğim hamuru. Öncelikle kolaylık olması için şu şekilde biraz oklavayla açtım. İsterseniz hiç bu şekilde oklavayla açmadan direkt tepsiye yayıp hamuru tepsinin boyutuna getirdikten sonra da hazırlayabilirsiniz. Yağladığım tepsinin içerisine açtığım hamuru aldım. Şu şekilde elimle iyice tepsinin boyutuna gelene kadar çekiştirerek hamuru büyüteceğim.
Şu şekilde kenarlara doğru hamuru uzatarak ve kalın yerlerine bastırarak büyütelim. Hamur tepsiyi tamamen kapatana kadar gördüğünüz gibi şu şekilde yaydım. Şimdi içerisine hazırladığım kıymalı harçtan ekliyorum. Kıymalı harcımız lahmacun lezzetinde. Böreğimizde yine lahmacun lezzetinde olduğunu söylemiştim arkadaşlar. Çok lezzetli, çok pratik bir börek. Mutlaka yapmanızı tavsiye ediyorum. Bu kadar malzeme ile 3 tepsi börek çıkıyor. Çok doyurucu ve çok bereketli. Kaşıkla biraz düzelttikten sonra elimle her tarafına gelecek şekilde iç harcı yayıyorum. Ve böreğimizi hazırladım. Şimdi pişirmeye göndereceğim. Alt üst ayar 250 derece fırında önceden ısıttım. Şimdi böreğimizi pişirmeye gönderiyorum. İkinciyi de aynı şekilde hazırladım arkadaşlar. Tepsinin içerisine hamuru yaydıktan sonra iç harcını ekleyerek böreğimi hazırlıyorum. Diğeri piştikten sonra hemen arkasından bunu da pişireceğim. Tek tek açmayla uğraşmak yok arkadaşlar. Börek sarma derdi yok. Hemen hamuru yoğurduktan sonra iç harcı da hazırlayıp tepsinize yayıp pratik bir şekilde bu böreği yapabilirsiniz. Gerçekten çok lezzetli. Mutlaka yapmanızı tavsiye ediyorum. İlk tepsimizi fırından aldım. Böreğimiz pişti çok güzel bir şekilde. Mis gibi kokular etrafa yayıldı. İlk sıcaklığı çıktıktan sonra hemen böreğimi dilimleyerek servis edeceğim. Sıcak sıcak tüketmenizi tavsiye ederim. Şöyle dikdörtgen şekilde dilimleyerek kestim. İsterseniz kare olarak da kesebilirsiniz. Yanında ayran ve yeşilliklerle servis edebilirsiniz. Bakın şöyle göstereyim sizlere altını üstünü de. İçi bu şekilde. Altı da çok güzel bir şekilde pişti bakın. Servis tabağına aldıktan sonra içerisine biraz maydanoz ekliyorum. Ve üzerine biraz da limon sıktıktan sonra servis ediyorum. Gerçekten çok lezzetli bir börek oldu. Ve bir tarifimin daha sonuna geldim arkadaşlar. Videolarımı izledikten sonra beğeni ve yorum bırakmayı unutmayın lütfen. Yapacak olan herkese şimdiden kolay gelsin ve afiyet olsun diyorum. Eğer hala kanalıma abone değilseniz ücretsiz abone olabilirsiniz. Ve tariflerimden anında haberdar olmak için bildirim zilini açabilirsiniz. Bu ve buna benzer birçok güzel tarifi görmek için kanalımı ziyaret edebilirsiniz. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.